Kıymetli takipçilerim, değerli izleyiciler, Kendim Yapabilirim kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle araçlarımızda bulunan farların far ayarının nasıl yapılacağını paylaşacağım. Ancak videomuza geçmeden önce sizlerden ricam ekranın sağ alt köşesinde bulunan, video ekranının sağ alt köşesinde bulunan küçük kırmızı araba resmini tıklayarak kanalıma abone olmanızdır. Sayfamızdaki çan resmine tıklayarak da bildirimlerinizi açıp daha sonradan yükleyeceğimiz videolardan ilk haberdar olmanız olacaktır. Şimdi far ayarımızın nasıl yapılacağına geçecek olursak, normalde yapacağımız far ayarı aslında rot balansçılarda yapılan far ayarıdır. Bu makine düzeneğini makineyi koyarlar. Aslında o makinede de bir ayna düzeneği vardır. Aynaya yansıyan ışığın belirli bir noktada birleşmesi istenir. Yani ışığın oraya yansıması istenir. Eğer oraya yansımıyorsa farımızın üzerindeki ayar kısmında sağa sola ya da yukarı aşağı ayarlanarak oraya vurdurması gerekir. Bu makineler yalnız kalibrasyonları bozulabiliyor arkadaşlar. Bunun için biz manuel olarak yapacağız ve manuel olarak yaptığımız için de daha verimli olacak. Çünkü kalibre edecek bir şey yok. Tamamen manuel olduğundan. Ne lazım olacak malzeme olarak? Bu far ayarımızı yapabilmemiz için bir tane alyan anahtarımız lazım olacak arkadaşlar. Düz bir zemin, duvar, farımızın yansıyacağı ve karanlık ortam olmalı. Çünkü farımızı yaktığımızda o ışık hüzmesinin nerelere geldiğini görebilmemiz lazım. Bir de metre, şerit metre. İşaret almak için de kalem. Yani aslına bakarsanız çok düşük maliyetlerle, hatta belki de alyan anahtarı olup şerit metresi olanlar için hiç maliyetsiz, sıfır maliyette kendi far ayarınızı yapacaksınız. Bu yapacağımız far ayarı yalnız arkadaşlar yükseklik ayarı değildir. Onu da baştan söyleyeyim. Yükseklik ayarı biliyorsunuz aracımızın bagajına malzeme koyduğumuzda, eğer aracımızın farı mercekli, yani kendinden ayarlayabilen mekanizması yoksa, aracımızın bagajına yük koyduğumuzda arabamızın ön tarafı yukarıya kalkar. Burada da üreticiler o yükseklik ayarını içeriden bir tuş yardımıyla farın içerisindeki motorlarla aşağı yukarı indirerek sağlamaya çalışıyorlar. Bundan önceki yani teknolojilerde, işte Şahinlerde, Doğanlarda, o Tofaş serilerinde bunu manuel yapıyordunuz. Geliyordunuz, buradan ayarı vardı. Motorlu far olmadı. Arkadaşlar bu ön bilgilendirme ve genel bilgilendirmelerden sonra şimdi videomuza geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi duvarda ölçü alabilmemiz için şu logoyla far arasında şu şekilde farın ortasından logoya ölçü almamız lazım. Bu şekilde mesela buradaki aldığımız ölçü 60 santim. 60 santim. Aynı şekilde bu tarafa geliyoruz. Aynı çıkacaktır. Burada 60 santim. Şimdi şu ışığın kaynağıyla logo merkezi, yani logoyu seçmemizin sebebi orta noktada iki tarafa uzaklığı da eşit. Bu sebepten dolayı seçiyoruz. Bunu almamızın nedeni ise, bu ölçüyü, duvarda işaretimizin düzgün olması. Yani işaret alacağız ama o işaretin de tam yerinde olmasından kaynaklı. Şimdi arkadaşlar duvarda işaretlemeye geçeceğiz. Ve daha sonra aracımızı 10 metre geriye alarak ayarlama yapacağız. Şimdi geçelim duvara. Arkadaşlar şimdi far ayarını
yaparken ilk işimiz hani bahsettiğimiz o düz zemin lazım dediğimiz zemine aracımızı tam böyle plakayı denk getirecek şekilde sıfırlar şekilde yanaştırıyoruz. Ben bunu manuel ittirerek yapacağım. Çarparsa zarar vermesin. Evet. Şimdi arkadaşlar aracımızı sıfır bir şekilde düz zeminimize yanaştırdık. Burada alacağımız ölçüler şu şekilde olacak. Bir öncelikle şu aradaki mesafe ile diğer tarafınki eşit mi? Bunun sebebi de hani arabamız çapraz mı ona bakacağız. 61 santim geldi. Diğer tarafa da geçiyorum şimdi. Buranın ölçüsüne bakıyorum. 59 geldi. 2 santim kayık. O zaman arabayı biraz sağ tarafa doğru alacağız. Şimdi bu ayarlamayı yapayım ben. Arkadaşlar şimdi logomuzun olduğu yerden bir tane işaret aldım. Tam orta noktasından logomuzun. Ve buradan şöyle hizalayarak ışığın kaynağı yani far ampulümüzü hizalayarak buraya aldım. Şu aradaki mesafe 55 santim. Aynı şekilde diğer tarafa da yaptım aynı işlemi. Şu an normalde olması gereken ışığımızın yani normal düzgün eğer düzgünse farımız tam şu üst noktada şuradan itibaren şöyle başlaması lazım farımızın ayarı. Ama düzgün değilse biz de ona göre ayarlamalar yapacağız. Şimdi aracımızı geriye almamız gerekiyor. Bir 10 metre kadar. Onun sebebini de size farın üzerinde göstereceğim nedenini. Arkadaşlar şimdi işaret alırken arabayı sağa sola yapıyoruz ya. Orada bir kaydırma yaptım. O yüzden birkaç tane işaret noktam oldu ama asıl işaretimiz şu en büyük olan çizgi. Burada da en büyük olan çizgi. Şu yanındaki küçük önemsemiyoruz. Şimdi ben buradaki işaretleme kısmını yaptım arkadaşlar. Aracımın farını yakacağım. Normalde 10 metrede geriye aldım aracı da. Şurada görmüş olduğunuz üzere. Bakacağım ne kadar kayma yapıyor. Sonrasında ona göre ayarlama yapacağız. Şimdi aracıma geçip farları yakacağım. Ve ayarlama vidalarından sağa sola ya da yukarı aşağı ayarlama yapacağız. Arkadaşlar şimdi bu biliyorsunuz logoyla far merkezimizin arasıydı. Şimdi biz aracımızı 10 santim 10 metre çektiğimiz için şu farımızın ampulünden 10 santim aşağıya bir işaret daha alıyoruz. Bu da 10 santim çektiğimiz için ışığın düşmesi gereken nokta burası aslında 10 metre çektiğimiz için. Yani biz ayarımızı aslında şuraya göre yapacağız. Bu bizim bunu alabilmemiz için, şu çizgiyi çizebilmemiz için kılavuz bir çizgimizde. Aynı şekilde buraya da aynı durumu yapıyoruz. 10 santim 10 metre aldığımız için 10 santim çiziyoruz arkadaşlar. Şimdi arabamızın iç kısmına giderek farlarımızı açacağız ve açtıktan sonra da duruma göre ayara başlayacağız. Şu tornavidalarımızı alalım. Evet, şimdi arabamıza geçebiliriz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere farlarımız bayağı bir kaymış. Şimdi biz bunu kaputu açarak en alttaki çizdiğimiz çizgilere göre çizgilere getirerek
Sağ ve sol farımızı ayarlayacağız. Yalnız arkadaşlar bu ayar kısmına geçmeden önce şu şekilde olmalı. Arabamızın deposu full olmalı. Eğer arabamızın deposunu fulllemezsek yakıt aldığımızda işlemler değişebilir. Yani daha doğrusu far ayarımız yine bozuk gösterecektik normal kullanışlarda. Bu sebepten kaynaklı da full olmasında fayda var. Benim arabam benzin ve LPG'li olduğu için LPG'yi de bayağı bir boşalttım arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Sadece benzini fulllemiş olduk. Standarda uygun olması açısından. Bakalım şimdi farlarda ayar kısmına başlayacağız. Arkadaşlar şimdi far ayarımızı yaparken böyle videoda da görmüş olduğunuz üzere tek tek yapmamız bizim için daha büyük kolaylık olacaktır. Şöyle şunu da fark ettim. Bunu kapattığımda hangisinin ne kadar bozuk olduğunu da görebiliyoruz. Mesela bunu açıyorum. Görmüş olduğunuz üzere sol farım çok daha bozuk görünüyor. Ayarı daha açık görünüyor. Şimdi ben hemen sağ tarafı ayarladıktan sonra sol tarafa geçeceğim. Far ayarımızı ise şu şekilde yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi şurada görebiliyor musunuz? Evet. Şurada bir tane ayar kısmı var şurada. Birincisi o. İkincisi ise şu delikten bakıldığında bir tane daha ayar var. Bunlar birisi sağ sola, birisi de yukarı aşağı. Şu an ben de bilmiyorum hangisinin işe yaradığını. Deneyerek göreceğiz. Burada da farın yüzdelik değerlerine ait bilgiler var. Eğimle alakalı. Şimdi ayarımıza geçiyoruz. Arkadaşlar şu üst kısımdaki ayar yeri farımızın yukarı aşağıya inmesini sağlıyor. Alt kısımdaki ise yani şurada şu delikten görünen ise sağa sola. Şimdi bizim farımız hem sağ yani hem sağa sola hem de şeye kaçık olduğundan yukarı aşağıya ikisini de ayarlamamız gerekecek. Evet. Şu an sağ tarafın ayarı tamamlanmış oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Işık hüzmesine baktığınızda şuradan yukarıya doğru çıkıyor gördüğünüz üzere ve böyle bu şekilde böyle yukarıya doğru çıkıyor. Bu da tam istediğimiz gibi. Bizim yukarıya çıkma başlangıç noktası şura olmalı zaten. Buradan yukarıya doğru düzgün bir şekilde oldu. Şimdi sol taraftakini ayarlayacağız. Sol taraftakini ayarlarken de sağ taraftaki farı kapatıyoruz arkadaşlar. Ki bizim
ayarımıza daha kolay şekilde görebilirim ve daha düzgün yapabilelim uğraşmadan. Şimdi gördüğünüz üzere çok kaçık, yani aşırı derecede yere bakıyor farımız. Şimdi bunu da aynı şekilde ayarını yapacağız. Öncelikle farı yukarıya kaldırmayla başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ben çevirdikçe farım yukarıya kalkmaya başlıyor. Şimdi bir miktar yukarıya kaldırdık. Şimdi de sağa sola bakalım. Halen yere bakıyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, farlarımızın ayarlarını tamamladık. Önce sağ ve sol olmak üzere iki farımızı da ayarladık. Şöyle kapatıyorum ve zoomlarsam daha iyi göreceksinizdir. Gördüğünüz üzere baştan o eğimin 6'ya 0 ve 6'ya doğru giden ışık hüzmesinin başlangıç noktası bizim çizdiğimiz çizginin alt noktası. Şimdi sol tarafta da bunu kapatıyoruz. Yine aynı şekilde görmüş olduğunuz üzere başlangıç noktası hüzmenin, ışık hüzmesinin bizim çizdiğimiz çizgi. Bu şekilde farlarınızın ayarlarını tamamlamış olduk. Değerli takipçilerim, sevgili izleyiciler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Kanalıma abone olarak bilgiye ulaşırsınız ve bilgide kalırsınız. Bu videomuzda far ayarı nedir, nasıl yapılır, önemi nedir, bunları öğrendik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın. Görüşmek üzere.